Mekke'de yaşayan, tasavvuf yolunda hızlı adımlarla yürüyen genç bir derviş vardı. Bu derviş günün birinde bir haber aldı. Haber şöyleydi: Mısır'da bir Allah dostu büyük bir sırra kavuşmuştu. Genç adam bunu duyar duymaz o evliyanın yanına gitmek için yola çıktı. Genç derviş yolu bitirip bu Allah dostunun yanına geldiğinde selam vererek içeriye girdi. Fakat bu Allah dostu bu genci fazla önemsemedi. Aradan ya 2 ya da 3 gün geçmişti ki bu Allah dostunun yanına kelam alimlerinden biri geldi ve kelam ilmi hakkında bir konuda münazarada bulundular. Münazaranın sonunda adam bu Allah dostuna galip geldi. Derviş kendini öne atarak yanlarına geçti. Bunun üzerine kelam alimi ona bir soru yöneltti. Genç derviş onunla tartışmaya başladı ve sonunda delilleri getirerek bu kelam alimine galip geldi. Hatta bununla da yetinmedi. Tartıştığı konuyu inceden inceye anlatmaya başladı. O anlatıyor, bir yandan da evliyaya yan gözle bakıyordu. Bir müddet sonra kelam alimi söylediklerini anlamamaya başladı. Bunun üzerine evliya bu genç dervişin yanına geldi. Herkes hayretle bu manzarayı seyrediyordu. Evliya söze girdi. Beni mazur gör. Çünkü senin ilmindeki yerinin böyle olduğunu bilmiyordum. Sen benim yanımda insanların en etkili ve en üstün olanısın dedi. Genç artık etrafa farklı bakıyordu. Tüm talebeler içinde en gözde talebeye dönüşmüştü. Bu hal üzere genç derviş bu evliyanın yanında 1 sene kaldı. 1 senenin sonunda bir gün evliyanın yanına giderek "Üstadım, benim buraya niçin geldiğimi biliyorsunuz. Lütfen benimle sırrınızı paylaşınız" dedi. Bu isteğin üzerine Allah dostu cevap vermeyip sustu. Aradan tam 6 ay geçti. Dervişin takati kesilmek üzereyken bu Allah dostu evliya genci yanına çağırdı. "Ey Yusuf, sen bizim Fustat'taki az konuşan, dertli dostumuzu biliyor musun?" diye sordu. Bunun üzerine genç derviş hatırladığı muhabbetler kadarıyla evet diyerek cevap verdi. Allah dostu evliya genç dervişin eline bir çömlek vererek "O halde bunu Fustat'taki dostumuza götür" dedi. "Sonra sırra vakıf olacaksın" diye de ekledi. Genç derviş heyecanla çömleği alıp yola düştü. Çömlek öylesine hafifti ki sanki içinde hiçbir şey yoktu. Bu genç derviş yolu yaraladığında kendi kendine 1,5 yıldır hizmetindeyim. Benim bir dileğimi yerine getirmeyen üstadım şimdi beni içi boş bir çömleği falan yerdeki falan kişiye götürmekle vazifelendirdi. Bunun içindekini mutlaka görmem gerek. Bu düşüncesi biter bitmez kutuyu açar. Kutu açılır açılmaz içinde küçük bir tüy gördü. Bunun üzerine derviş "Üstad benimle dalga geçiyor" dedi ve sinirlenerek tüm geldiği yolu geri döndü. Dervişin kutuyu açıp yanına döndüğünü gören Allah dostu acı bir tebessüm etti ve şöyle söyledi: "Ey Mecnun, sana bir tüy emanet ettik. Sen ise bir tüye bile sahip çıkamadın ve emanete ihanet ettin. Şimdi benden büyük sırrı istiyorsun. Sana bu büyük sırrı nasıl emanet edeyim?" Bu ve buna benzer manalı kıssalar için Aşıklar Şehri kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu kıssanın içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.